TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Aynı şekilde sizleri gördük çok daha iyi oluyoruz. Çünkü sizlerden aldığımız konu başlıkları ve açıkladığınız şeyler o kadar güzel ki seyircilerimizden geri dönüş de süper aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok büyük mutluluk. Ben de aynı geri dönüşleri alıyorum sosyal medya üzerinden. Daha böyle yeni ve daha farklı konularla karşınıza çıkmak için sabırsızlanıyorum. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yönelik bir beslenme programı nasıl olmalıdır, neler içermelidir? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle beslenmemizin tek tip olmaması gerekiyor. Bazen duyuyoruz işte sadece suyla beslenenler var, kilosundan şikayetçi olanlar var ya da herhangi bir kilo problemi olmamasına rağmen tatilden döndüğü için bir detoksa girmek isteyen. Evet, detoksa girmek isteyenler var. Farklı diyetler uygulayanlar var veya tam tersi herhangi bir diyete bağlı kalmayıp tamamen kendini bırakmış bir grup var. Onlar da günümüzde modern çağın batı tarzı diyet dediğimiz aslında diyet olmayan, sadece yani kilo vermeye yönelik bir diyet olmayan, genel beslenme durumunu özetleyen, fast food'un çok olduğu, posanın çok düşük olduğu, işlenmiş şekerlerin yoğun olduğu, kötü karbonhidrat dediğimiz düşman basit karbonhidratların çok yoğun tüketildiği gıdalarla beslenen ve obeziteye doğru yol alan kişiler de var. Dolayısıyla bunlar üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Mesela batı tarzı diyette herhangi bir vitamin, mineral öğesi çok yoğun düzeyde değil. Tek tip beslenmeye yönelik ve aşırı enerji içeren bir beslenme modeli. Dolayısıyla aslında kilo problemi yaşayan birçok insanın içinde bulunduğu beslenme modeli şu an bu. Bunun dışında detokslar var biliyorsunuz. Özellikle şimdi tatilden dönenler veya işte yeni iş dönemine başlayacaklar veya yeni dönem itibariyle yeni kararlar alanların geliştirdiği daha sıvı ağırlıklı, ufak ama bazen çok uzun süre sürdürülebilen dönemlerde uygulanan diyetler var. Bunlar da yine tek tip bir besin grubunu içerdiği için oldukça sağlıksız ve vücuttan çok fazla mineral, vitamin kaybı olduğu için de yine bağışıklık sistemini düşürüyor. Çok çabuk kilo verdiriyor, çok çabuk geri dönüşümünü alıyorsunuz ama birçok şeyde gittiği için onun farkında değiliz, değil mi? Evet, ne yazık ki ve aynı şekilde bu tarz diyetlerin sonucunda farkında olmadan metabolizmalarını da yavaşlatıyor bu kişiler ve gerisin geri çok hızlı kilo artışları karşımıza çıkıyor. O yüzden en önemli diyet modeli size ve yaşantınıza uygun olan diyet modeli. Bunda da biz Akdeniz tarzı beslenmeyi öneriyoruz. Yani iyi bir bağışıklık sistemi için, sağlam bir metabolizma için Akdeniz diyeti önemli. Bunun içerisinde de çok fazla fitokimyasallar var, polifenoller var, steroller vesaire, yani inanılmaz derecede bağışıklığı güçlendiren vitamin, mineraller ve besin öğeleri var. Akabinde de burada haftada 2-3 kez balık tüketiyoruz. Kabuklu kuru yemişler yine içinde mevcut. Günde 5-6 porsiyona yakın meyve sebze alıyoruz. Akabinde de bağışıklığı güçlendiren selenyum, demir, bakır, çinko hepsini alıyoruz. Yine bu diyetin bileşiminde yeşil çay olduğu için yine buradan kateşinleri alıyoruz. Mevsimine göre meyveler tüketince nar, yaban mersini, ondan sonra çilek, üzüm derken hepsi bizim yine bağışıklığımızı destekliyor. Peki pandemiden sonra bu vitamin aldıklarımız ya da dışarıdan vitaminlerimizi çok fazla arttırdık. Bilir ya da bilmez bir şekilde arttırdık açıkçası. Bu bağışıklık sistemi için aslında soracağım. Hangi vitaminler ve mineraller elzem durumda şu anda sizde? Özellikle şöyle ayırabiliriz. Suda çözünen ve çözünmeyen olarak. Mesela suda çözünen vitaminler, B grubu vitaminler, C vitamini gibi vitaminler. Yağda çözünenler de A, D, E ve K vitaminleri. Bağışıklık için önemli olan ilk üçü A, D ve E vitaminleri. Özellikle E vitamini çok iyi bir antioksidandır. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır. Genelde kabuklu kuru yemişlerde sıklıkla bulunur. Yağlı tohumlarda bulunur. Dolayısıyla E vitamini hem bağışıklığımızı güçlendirmek hem de cilt bakımı için de önemlidir. Bazen böyle kremlerin üzerinde de görürsünüz. Oradan da aşinalık vardır. Pandemi döneminde de yine E vitamininin ve A vitamininin birlikte kullanılması birçok enfeksiyona karşı bağışıklığı güçlendirdiği sonucunda varılmış çalışmalarda. A vitamini de yine biliyorsunuz beta karoten, karotenoidler direkt aklımıza havuç geliyor. Yine kış bal kabağı, Kasım ayında en çok kullanılan ürünlerden, gıdalardan bir tanesi. Baktığınız zaman belli meyve ve sebzeler belli zamanlarda çıkıyor çünkü bizim buna ihtiyacımız var. O yüzden dikkatle tükettiğimizde daha verimli oluyor. Bunların dışında
C vitamini yine bildiğiniz gibi bütün meyve ve sebzelerin içeriğinde bulunuyor. C vitamini günlük ihtiyaca göre 100, 150, 200 mg kadar günlük alınabilir. Fazlası tabii ki yine zararlı sonuçlar doğurabilir. Her şeyin fazlası gibi. Aynen, hani takviye olarak da kullanılabilir. Fakat biz her zaman şeyi öneriyoruz, besinler yoluyla alalım, besinlerle beraber tüketelim diye öneriyoruz. Bunların dışında D vitamini özellikle havaların soğumasıyla, işte aydınlık gün sayısının azalması, günün kısalmasıyla beraber en çok eksikliğine vardığımız vitaminlerden biri. İstiyoruz ki fırsat buldukça her 3 veya 6 ayda bir kişiler D vitamini düzeylerine baktırsınlar. Çünkü D vitamini bütün hastalıklarla bir ilişki içerisinde, bütün kilo alma verme süreçleriyle ilişki içerisinde ve hatta iştahla da doğrudan ilişkili. Kadınların daha çok D vitamini düşük olur her zaman. Onun için kadınlarda daha da bir önemsiyoruz. Aynen, yani cinsiyete bağlı düşüklükler de olabiliyor. Ama D vitamininin en çok düşmesinin sebebi dışarıda geçirdiğimiz vaktin daha az olması. Yani güneşli gün sayısının az olması. Aslında yaz aylarında yapmamız gereken şey tamamen şu: el avuç içlerimizi ya da el bileklerimizi 10 dakika kadar camın dışından, yani doğrudan dışarıda güneşe tutmak ya da ince derilerimizin olduğu kısmı güneşe maruz bırakarak D vitamini sentezini biraz olsun artırabilmek. Aynen, fakat işte kış aylarında bunun da azalması bağışıklığı düşürebiliyor. Peki bağışıklık sistemimizi zayıflatan ya da yavaşlatan faktörler nelerdir? Başta yetersiz beslenme diyebiliriz. Yani tek tip bir beslenme modelinin olması, hızlı kilo verdiren yanlış diyetler, daha doğrusu size özel hazırlanmamış bütün diyetler. Aynı zamanda işte bazı yaralanmalar veya bazı kullanılan ilaçlar yapabilir. Bununla beraber alkol ve sigara tüketimi, egzersiz yapılmaması, sedanter bir hayat, yeterli vitamin mineral düzeyinin alınamaması gibi durumlar sebep olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek biraz zaman alabilir. Çünkü beslenmenizi değiştirmeniz lazım. Bağırsak mikrobiyotanızı yenilemeniz lazım. Vücudun ona hazırlanması lazım. Kesinlikle. Yani bağışıklık dediğimiz şey evet belli dönemlerde düşebiliyor havaların soğumasıyla beraber veya tam tersi iklimin değişmesiyle beraber. Sizin sağlıklı bir yaşam tarzınız varsa, sağlıklı bir beslenme modeliniz varsa, günlük almanız gereken meyve sebzeyi özellikle C vitamini ve fitokimyasallar bakımından bu grup çok önemli. Sağlıklı karbonhidratlar seçiyorsanız, yani günlük posta alımınız 25-35 grama kadar çıkıyorsa, sağlıklı yağları kullanıyorsanız zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi, ceviz, fındık gibi yağlı tohumları kullanıyorsanız, süt ve süt ürünlerinden yine probiyotik özelliği olanları kullanıyorsanız, kırmızı et tüketiminiz azsa, genel yaşam alışkanlıklarınız iyi yöndeyse bağışıklık yönünden bir problem yaşamazsınız. Orada bir sıkıntı yok. Biraz önce dediniz ki biz her mevsimde farklı şeyler yiyoruz. Ve o mevsimde o bize gönderiliyor ihtiyacımız olduğu için. Çok güzeldi. Ben aslında bunu yakaladım. Sözünü de kesemedim Elif Hanımcığım. Mevsim geçişlerinde tüketilmesini önerdiğiniz şeyler nelerdir? Hangi besinleri alabiliriz biz? Aslında her şeyi mevsiminde tüketmek lazım. Örneğin en çok antioksidan kapasitesine sahip besinlerden bir tanesi nardır. Nar da kış mevsiminde karşımıza çıkıyor. Ama aynı içerik bakımından mesela yazında çilek buna denk olabilir, karpuz buna denk olabilir veya yaban mersini. Mesela yazın en çok kullanmayı sevdiğim smoothie'lerden bir tanesi çilek, yaban mersini, bal ve biraz zerdeçal. Çok da güzel bir tadı olur şu anda. Uygulamak isteyenler için. Evet, çok güzel bir tarif oldu. Bence kaçırmayın. Bence bir daha ben sizin için alayım Elif Hanımcan. Hemen söyleyeyim. Yaklaşık 100 gram kadar taze bir yaban mersini. Bunun orak kapasitesi O, R, A ve C, yani antioksidan kapasitesi çok yüksek bir meyvedir. Zaten özellikle kırmızı, mor meyve ve sebzelerin antioksidanı yüksek, bağışıklığı da destekleme oranı da fazladır. 100-150 gram kadar taze yaban mersini, yine balın bağışıklık üzerindeki faydaları saymakla bitmez. Özellikle üzerine yarım çay kaşığından daha az zencefille beraber kullanırsanız balı yine performansı artırır. Zencefil toz mu? Toz. Tamam. Evet. Yarım çay kaşığından, daha doğrusu silme ölçüde daha bile az. Bir tatlı kaşığı bal, bahsettiğimiz ölçüde zencefil, 100-150 gram taze yaban mersini ve 200 gram kadar çilek. Bunların üzerine de 200 mililitre kadar kefiri koyduğumuzda bağışıklığı güçlendirecek bir smoothie yapmış oluruz. Süper. Kışın da bunu yine farklı malzemelerle yapabiliriz. Portakal, nar,
yulaf ve kefir yine karıştırabiliriz. Kefir yerine isteyenler tabii ki yoğurt da kullanabilir. Ama bunların hepsinin ayrı bir özelliği var. Mesela yulaf illa diyet olduğu için değil, ama bu diyetisyen de yulaf verdi demesinler. Evet. Yulafın beta gluten içeriği çok yüksek. O da yine iyi bir bağışıklık destekleyici. Aynı zamanda bu Tok tutma özelliği de yüksek. Evet, aynen. Baktığınızda bu verdiğimiz tariflerde posa yüksek. Meyvelerin hepsinde bir posa var. Kefir kullanıyoruz, probiyotiklerimiz var. Bununla beraber bal kullanıyoruz. Hem doğal bir şeker hem de sadece lezzetlendirmekte kalmıyor. Bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiriyor. O yüzden lütfen bir şeyleri böyle kullanırken dengeleyerek. içeriğine lütfen dikkat edelim. Gerçekten çok güzel bir tarifti. Ben de hemen deneyeceğim açıkçası. Ben de ofise gidince yapıp story atayım. Aynen, kesinlikle. Şu hareket blender hareketimiz bizim. Hastalar hemen anlıyorlar. Ne yapacağız bunları? Böyle yapacaksınız. Peki Elif Hanımcığım, mesela mevsiminde bir meyveyi ya da sebzeyi alıp dondurucuya atarız. Ve onu daha sonra da diğer mevsimde de yemek için çıkartırız. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Besin değeri gidiyor mu? Hala bahsettiğimiz bağışıklık sistemine faydamız var mı? Yani şöyle, tabii ki ilk günkü tazeliğini koruması pek mümkün değil. Uzun süre beklemiş olacak, dondurulmuş olacak. Bununla ilgili farklı yöntemler de var. Ama ortalama 3 veya 6 ay süresince bu gıdayı gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Çünkü yemeklerde mesela kullandığımız çorbalarımızı yaparken oradan 1-2 tane içerisinden çıkartıp koymak çok rahatımıza geliyor açıkçası. Hele ki çalışan bayanlar için çok daha iyi. Özellikle yazdan kalan domatesleri kışın Evet. böyle konserve halde kullanmak likopen seviyesini de artırıyor. Yine bağışıklığı da destekliyor. Paketli taraftan da bizi uzak tutuyor. Kesinlikle. Yemeklerimize daha doğal bir lezzet kazandırmış oluyoruz. Hem de o yazın sıcak ve güzel günlerini almış oluyoruz. Kefiri de söylediniz ya. Kefir için de evde yapım, yoğurt için de evde yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, aslında bunlarda çok fazla bilgi kirliliği olabiliyor. Şimdi bir mikroorganizmanın bağırsaklara sağlıklı bir şekilde ulaşıp orada kolonize olabilmesi için belli bir miktarda olması ve belli bir süre geçmesi gerekiyor. Ben açıkçası hani kilo vermeye yeni başlamış, bağırsak sağlığından tam emin olmadığımız kişilerde dışarıdan destek olarak ama sürekli uzun zamandır evde bunu gerçekleştiriyorlarsa, probiyotik mayalarla yapıyorlarsa ve yaptıklarının ürünün doğruluğundan eminlerse tabii ki kullanabilirler. Kesin kes hayır demiyoruz. Bir de ekstra yoğurt yaparken ya da kefir yaparken ekstra probiyotik kullanmak lazım. Daha önceki bir aldığımız mayadan kullanırsak probiyotik olmuyor. Ben geçenlerde bunu öğrenmiştim. Evet, zamanla ekstra bir aşınıyor. probiyotik koymak gerekiyor, öyle değil mi? Probiyotikli olması için de. Özel probiyotikli mayalar kullanılabilir veya zaman zaman maya değiştirilebilir. Ya da işte haftada 2 kez yapıyorsanız aynı mayayı tekrar kullanmamanız olabilir. Dolayısıyla aslında mayanızdan ve ürününüzden eminseniz devamlı kullanabilirsiniz. Ufak tefek buradan da aldık hemen. Her şeyin bilgileri sizden. Evde yapmayı tarifi aldık. Artık Vallahi. her şey çok kolay. Fırında yoğurt yapabiliyorsunuz. Tabii. Ya da işte özel ekmek yapma makineleri aynı zamanda yoğurt yapıyorlar. Ben çok ilgilenmiyorum ama öyleymiş. Çocuk olunca daha çok ilgileniyor oluyorsunuz. Evet. Çünkü ben de çocuklardan sonra yoğurt yapımına, kefir yapımına başladım aynı şekilde. Paketli yiyecekler daha uzak ve hiç bilmiyorlar açıkçası. Artı olarak emin olun eriştemizi bile evde yapan tarafız bizler de. Evet. Tarhanayı aynı şekilde. Ben onu destekliyorum çünkü tarhana kendiniz uygularken işte daha fazla domates koyarsınız, daha Evet, fazla tadına göre de sebzeleri yapmış tabii oluyorsunuz. Ki, tuzunu ona göre ayarlarsınız. O çok daha güzel oluyor. Güneşte kurutulmuş bir tarhana bütün yazın enerjisini alıyor. Kışın sıcacık çorbanızda tüketmiş oluyorsunuz. Tabii. Evde yapımı her şeyinde çok daha uygun oluyor. Tabii ki biz çalışan bayanlar için çok zor ama alıp birazcık dolaba koymak, buzluğa koymak çok rahatlatıyor açıkçası. Aynen, yaz bitmeden. Aynen. Son güneşin son demlerinde bunu uygulayabiliriz. Kesinlikle. Elif Hanımcığım, o kadar güzel bir detoks tarifi, o kadar güzel yoğurtların tariflerini verdiniz ki gerçekten çok teşekkürler. Çok verimli bir sabah oldu bizler için. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyorum. Bol enerjili bir gün olsun, bol enerjili İnşallah. bir bağışıklığımız olsun öyleyse. İnşallah. Aynı zamanda yine havalar çok erken kararmadan egzersizlerimizi dışarıda yapmak, gün içinde dışarıda vakit geçirmek de hem stresi azaltırken hem de yemeğe olan ilgimizi azaltacaktır. Ve kışın hep ben kilo alıyorum diyenler için biliniz ki ya D vitamininiz düşüktür ya da fark etmeden hareketsiz kalıyorsunuzdur. O yüzden lütfen besin alımınızı özellikle bu mevsim geçişlerinde kontrol altında tutun. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Gerçekten çok güzeldi, çok da akıştı. Ağzınıza sağlık Elif Hanımcığım. Teşekkür ederim. Bugün bizlerle
Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun beraberdi. Kendisine buradan tekrar önemli bilgiler verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.